Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Yükselen enflasyon, faiz oranları, geleneksel piyasanın aşırı para basma politikaları ve yetmezmiş gibi piyasadaki basılan paraların geri toplanmasıyla sadece kriptoda değil güncel piyasalarda da büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Piyasalarda bu denli bir çekilme yaşanınca da küçük veya büyük yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması ve panik satışlarına geçmesi eldeki verilere bakınca hiç de anormal değil arkadaşlar. Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri geçtiğimiz Kasım ayından bu yana 3 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolara kadar gerilemiş ki son haberle birlikte piyasa değerinde 500 milyar dolarlık bir düşüş daha gerçekleşti. Bu da haliyle kitlesel bir FUD'a dönüşüp kayıplar yaşayan yatırımcıyı birçok altcoin'in akıbetini sorgular hale getirdi. Vaziyet böyle olunca bundan önceki videolarımızda da yaptığımız gibi herkesin faydalanabileceği bir çıkar yol bulabilmek adına, yani tabiri caizse fırtına devam ederken olası tedbirlerle nasıl bir yol alabiliriz onu araştırdık. Ve bu videomuzda kripto portföyünüzü çeşitlendirebilmeniz için bir dizi strateji hazırladık. Portföyünüz için çeşitlendirmenin neden önemli olduğunu ve akıllı seçimler yapmanıza yardımcı olacak bu ipuçlarını öğrenmek işlerinizi bir hayli kolaylaştıracaktır. Başlamadan önce hem portföyünüzü büyütmeye yardımcı olacak hem de çeşitlendirme yaparken riskinizi minimumda tutacak bu ve benzeri çalışmalarımızın devamı için kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Bir portföyün riskini azaltmaya yardımcı olacak en temel ilkelerden biri yatırımlarınızı çeşitlendirmek. Piyasa değişken, sürekli risk var ve bu riski yönetmek karlılığınızı korumak açısından oldukça önemli. Bu yüzden iyi çeşitlendirilmiş bir portföy her piyasa koşulunda büyük önem taşıyor. Basitçe çeşitlendirme kavramının dayandığı en temel kuralı söylemek gerekirse bütün yumurtaları asla tek bir sepete koymuyoruz. Yatırım yapmak bir çeşit sanattır arkadaşlar. Fırçamız ve boyalarımız da yatırım yaptığımız varlıklar. Onları nerede nasıl konumlandırdığımız tamamen öngördüğümüz ve bu zamana kadar biriktirdiğimiz deneyimle alakalı. Risk ve kar kavramları sürekli bir ilişki içerisinde. Hepimiz bu işin sonunda kar elde etmek istiyoruz. Kar elde etmek için de bazı riskler almamız gerekiyor. Riskiniz ne kadar yüksekse karınız da doğru orantılı olarak o kadar yüksek olur. Ancak işin olumsuz tarafını da unutmamak gerek. Yüksek risk aynı zamanda büyük kayıpları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle iyi bir yatırımcı riskleri nasıl yöneteceğini mutlaka bilmeli. Şimdi gelin neden kripto para birimlerinizin portföy çeşitlendirmesini yapmalısınız ona bakalım. Çeşitlendirme türlü yatırım stratejileriyle tek bir risk yönetimi amacına hizmet eder ve yatırımlarımızın genel riskini azaltmaya yardımcı olur. Buradaki ana fikir portföyünüzün olası olumsuz durumlarda çok fazla değer kaybetmeden direnç göstermesidir. Diyelim ki portföyünüz %70 Bitcoin ve %30 Ethereum'dan oluşuyor. Bu iyi çeşitlendirilmiş bir portföy değil. Çünkü her iki yatırım da büyük ölçüde birbiriyle ilişkili. Yani Bitcoin fiyatının düşmesi durumunda çok büyük bir ihtimalle Ethereum fiyatında da bir düşüş olacaktır. Bu da haliyle genel portföy bakiyenizin düşeceği anlamına geliyor ki bu oldukça büyük bir risk. Bu nedenle altın, döviz veya hisse senedi gibi Bitcoin'e bağlı olmayan diğer seçeneklere de mutlaka şans tanımanız lazım. Böylece iyi dengelenmiş bir portföy en kötü piyasa çöküşlerinin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Gelin şimdi de kripto portföy çeşitlendirmesinin nasıl uygulanabileceğini ve hangi tekniklerin mevcut olduğunu öğrenelim. İlk olarak farklı sektörlerde yatırım yaparak kripto portföyünüzü çeşitlendirin. Olur da belirli bir endüstri büyük bir darbe alırsa çeşitlendirmiş olduğunuz portföy bu darbeden hafif sıyrıklar alarak kurtulacaktır. Örnek olarak ekranda gördüğünüz bu sektörlerle ilişkili olan kripto para birimlerine yatırım yapabilirsiniz. Yatırımınızın detaylarını belirlemek size kalmış. Ancak değerleri veya faaliyet gösterdikleri sektörler hakkında fazla bilginiz yoksa yatırım yapmaktan kaçının. Ve sektörlerin zorluklarıyla fırsatlarını daha iyi anlamak için her zaman önceden araştırmanızı yapın arkadaşlar. Dediğim gibi bu iş deneyimle paralel ilerliyor. Dolayısıyla tedarik zinciri hakkında bir bilgi akışınız yoksa VeChain'in akıbeti hakkında öngörüde bulunmak size pahalıya mal olabilir. İkinci olarak yatırımlarınızı yeni geliştirilen blok zinciri platformları, cüzdanlar ya da veri sağlayıcılar gibi yeni araçlar veya hizmetler arasında pay edebilirsiniz. Böylelikle hem risk dağılımı yapmış oluyoruz hem de düşük piyasa değeri olan varlıklardan düşük yüzdelikli alımlar yaptığımızda olası yükselişte karınız fazla olacakken kaybınız buna oranla kaybetmeyi göze aldığınız bir para olacaktır. Merkeziyetsiz finansı yani DeFi'yi duymayan neredeyse kalmamıştır. DeFi'ye yatırım yapmak herhangi bir varlık yönetimi platformuyla günümüzde çok daha kolay bir hale geldi. DeFi insanların banka gibi
üçüncü bir taraf olmadan eşler arası bir blok zinciri ağı aracılığıyla dijital işlemleri kolayca gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Buradaki faaliyetler sadece kripto göndermeyi değil, aynı zamanda kripto ödünç vermeyi ve kriptoda yatırım yapmayı içeriyor. Uniswap, PancakeSwap veya SushiSwap bunların en büyük örnekleri. DeFi'ye yatırım yaparken de diğerlerinde olduğu gibi DeFi'nin temel kuralını bilmemiz gerekiyor. Hiçbir para boşta kalmaz. Varlıklarımızı işçi gibi çalıştıracağız arkadaşlar. DeFi'de staking, kriptonuzu verimli kullanmanın yollarından biri. Bu sayede kullanmadığınız, satmaya ihtiyaç duymadığınız varlıklarınızı yatırım yaptığınız projeyi kilitleyerek o projenin piyasa likiditesine katkıda bulunur ve merkezi olmayan finans hizmetlerinin güvenli çalışmasında rol oynarsınız. Çoğu DeFi projesi stake ödülleri sunuyor. Ayrıca buradaki DeFi varlıklarınızı ne kadar uzun süre stake ederseniz o kadar çok kazanırsınız. Tabi bu da platformuna göre değişkenlik gösterebilir. Kanalda Kozmos ekosistemindeki stake ve airdroplardan yararlanmak için uygulamalı bir video çekmiştik arkadaşlar. İzlemeyenler sağ üstteki kartlardan videoyu izleyebilirler. Portföyünüze dünyanın farklı bölgelerindeki projeleri dahil etmek de akıllıca tercihlerden biri olabilir. Örneğin Asya'daki blok zincir projeleri genellikle büyük ve kalıcı bir takipçi kitlesine sahip. Bu da o projeleri toplulukları bakımından çekici bir yatırım seçeneği haline getiriyor. Tabii ki bunu avantaj olarak görüp tüm portföyümüzü tek bölge üzerindeki projelere yapmak bizi uzun vadede yanılgıya düşürebilir. Çünkü böyle topluluklar belli bir seviyeye kadar projenin başarısını belirler. Hep söylediğimiz gibi riskler her koşulda var ve ne zaman ne olacağı bu bağlamda belirsiz. Bu yüzden coğrafi olarak da daha dengeli bir portföye sahip olmak için yatırımlarınızı bazı Avrupa ve Amerika projeleriyle de harmanlamanız faydalı olacaktır. Unutmayın ki portföy dengeleme demek kesinlikle birden fazla coin tutmak demek değil. Bundan çok daha fazlası. Biraz stratejiyle risk toleransınıza uygun bir portföy oluşturmanız işinizi çok daha kolay bir hale getirecektir. Bununla ilgili detayları az sonra risk yönetimi piramidiyle paylaşacağız arkadaşlar. Portföyümü çeşitlendireceğim diye aşırıya kaçıp çok fazla ileri gitmeyin. Sonuçta takip etmek için yeterli zamanınız veya kaynağınız olmadığında 100 farklı varlığa yatırım yapmanın hiçbir anlamı yok. Kendinizi yaklaşık farklı 20 ile 25 yatırımla sınırlamaya çalışın. Eğer bir şeye yatırım yaptıysanız onu takip etmek durumundasınız. Bu yüzden aslında buradaki en temel nokta takip edebileceğiniz sayıda projeye yatırım yapmak. Yatırım yapmak için misal 10.000 dolarınız varsa dolar maliyet ortalamasını kullanın. Bu yöntemin ne olduğu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz sağ üstte açılan karta tıklayarak önceden yayınlamış olduğumuz videoya ulaşabilirsiniz. Portföyünüze ne kadar jeton ekleyeceğiniz size yani yatırımcıya ve yatırımcının risk toleransına bağlıdır. Volatilite konusunda gerçekten endişeleniyor ancak yine de kripto para birimlerine yatırım yapmak istiyorsanız Amerikan doları veya altın gibi bir rezerv varlığı tarafından desteklenen sabit paraları kullanıp bunları yıllık %7-8 gibi kazançlarla stake'e koyup riskinizi minimize edebilirsiniz. Zamanlama en eski ve en kanıtlanmış çeşitlendirme stratejilerinden biridir. Bazen şans eseri mükemmel bir şekilde piyasadan faydalanabilirsiniz. Ancak çoğu durumda doğru alım noktasını belirlemek zordur. Portföyünüzü tek bir seferde değil, belirli aralıklarla oluşturun. Bu stratejinin en büyük faydası kötü zamanlamayı belirli ölçüde ortadan kaldırabilmenizdir. Aynı zamanda kısa vadeli tahminlerden uzun vadeli planlamaya geçmenize de yardımcı olur. Dijital yatırımlar farklı varlık sınıflarının bir parçası ve yatırımcılara çeşitlendirmenin başka bir yolunu sunuyor. Bir dijital yatırım sınıfı olan NFT'ler mülkiyetin dijital bir temsilcisidir. NFT'ler dijital sanat yoluyla ana akıma nüfuz ederek sanatçıların çalışmalarını izleyicilere sergilemeleri için yeni bir çıkış noktası yarattı. Bunun ötesinde NFT'ler gayrimenkul, koleksiyon ürünleri ve hatta bireysel kimlikler gibi birçok şeyin benzersiz dijital sahipliğini temsil edebiliyor. Fakat diğer deneysel kripto alanları gibi NFT de bu alanda hala çok yeni. Her şey gibi ayıda NFT'ler de çakıldı. Ama eğer kripto tabanlı bir gelecek varsa açıkçası NFT'siz olabileceğini düşünmüyoruz. Kripto portföyünüzü doğru çeşitlendirdiğinizde riskleri mümkün olduğunca azaltabilirsiniz. Ancak savaşlar ya da Covid gibi herhangi bir ani olay küresel bir piyasa çöküşüne neden olabilir. Ve bu tip durumlarda portföyünüz zarar görebilir. Yani portföy çeşitlendirerek risklerden %100 korunmuş olmuyoruz. Bu nedenle yatırım yapmanın riskli olduğunu ancak riskleri bir dereceye kadar yönetebileceğimizi unutmayın. Portföyünüzdeki kripto para birimlerinin dağılımı gerçekten önemli bir rol oynuyor. Çeşitlendirilmiş bir kripto portföyü oluştururken risk toleransımızın rehberimiz olmasına izin vermemiz lazım. Nedir risk toleransı? Yatırımcı olarak sizlerin ne kadar kaybı görmezden gelebileceğidir. Mevcut tüm kripto para birimlerini ekranda gördüğünüz gibi 4 gruba ayırdık. Bu grup piyasa değerine göre ilk 10 kripto parayı içerir. Bu tür bir portföy yeni başlayanlar için ideal. Piyasa değeri yüksek olan kriptolar minimum düzeyde riske maruz kalır. Bu nedenle hızlı bir fon kaybı olasılığı oldukça düşük ama imkansız değil.
Öte yandan bu projeler market değerleri yüksek olduğundan diğerlerine nazaran daha az kazançlı. Buna CoinMarketCap'in derecelendirmesine göre ilk 30'daki kripto paralar dahil. En yaygın portföy türüdür ve yatırım deneyimi gerektirir. Bu yüzden doğal olarak düşük riskli bir portföyden çok daha fazla kar getirir. Kalan %20'lik dilimde diğer tüm paraları kapsayan yüksek riskli varlıkları kendi içinde ikiye ayırmak daha doğru olacaktır. Bu ise profesyonel yatırımcılar için uygundur. Buradaki temel mantık az önce de bahsettiğimiz yatırımcının daha fazla kar elde etmek için aldığı risk derecesidir. Bu tabloda Year to Date Return yani 2019 yılına ait bir YTD getirisi görüyoruz. Bu bir yatırımın cari takvim yılının ilk işlem gününden itibaren gerçekleştirdiği kar veya zarar tutarıdır. YTD hesaplamaları yatırımcılar ve analistler tarafından bir portföyün performansını değerlendirmek veya bir dizi hisse senedinin son performansını karşılaştırmak için yaygın olarak kullanılır. Sizler de güncel YTD grafiklerinden faydalanabilir, araştırmalarınızı böyle bir tablo üzerinden pekiştirebilirsiniz. Yatırım yapmak size keyifli geliyor olabilir. Gelmelidir de. Ancak kripto portföyünüzü çeşitlendirirken saydığım tüm bu adımların her birinin yaşınıza, mali durumunuz ve hedeflerinize, yatırımlarınıza ayırdığınız yüzdelik paya göre değişkenlik göstereceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Yatırımlarınızı çeşitlendiriyor olsanız bile kripto para birimlerinin hayatınızın tasarruflarına bahse gireceğiniz bir kumar olmadığını da lütfen unutmayın. Mali müşavirler riskli varlıklardaki yatırımları portföyünüzün en fazla %2 ile %5'i arasında tutmamız gerektiğini söylüyor. Bunun ötesinde kesinlikle bilinen ve büyük çoğunluk tarafından ekosisteme mal olmuş kripto para birimlerine bağlı kalmak en iyisi. Hele ki kripto alanına çok aşina değilseniz. Ayrıca kripto varlıklarınızı çeşitlendirirken hisse senedi, tahvil, gayrimenkul ve altın gibi değerli madenlere de yatırım yaparak alternatiflerinizi çoğaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bu videoda size portföy çeşitlendirmenin önemini, neden bunu yapmamız gerektiğini ve kripto yatırımcılığına dair püf noktaları anlatmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Buradan Bülent hocama da videoyu hazırlama aşamasında ettiği yardımlardan ve yatırımcılığa dair verdiği ek bilgilerden ötürü teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.